Merhaba oyun severler. 2018 yılının Aralık ayında roguelike türünde bir oyun erken erişim ile oyun piyasasına giriş yapmıştı. Bağımsız bir firmanın yaptığı mitolojik anlatıya sahip, farklı bir oynanışa sahip olan bu oyun güzel bir intiba bırakmış olsa da öyle vay anasını dedirtecek bir durum ortada yoktu. Aradan 2 yıl geçti ve söz konusu bu bağımsız firma oyunlarını geliştirmeye devam etti. Eylül 2020 yılında da tam sürüm olarak yayınlandı. Oyun sektörü tarafından o kadar çok sevildi ki birçok ödül törenine yılın en iyi oyunu ödülü almayı başardı. Sanırım hangi oyundan bahsettiğimizi anlamışsınız. 2020 yılının en sürpriz oyunu Hades. Neden durduk yere Hades'ten bahsettiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Hemen cevap vereyim. Şu anda görmüş olduğunuz oyun, yani Anvil, kendisine örnek olarak Hades'i almış ve bunu farklı oynanış çeşitliliğiyle birleştirerek ortaya hoş bir çalışma koymuş. Steam satış fiyatı 40 lira olan oyun aynı zamanda Game Pass'te de olduğunu hatırlatmak isterim. Son olarak ben bu oyunu yeni keşfetmiş olsam da aslında Haziran 2021 ile erken erişime açılmış ve hala gelişerek ve güncellenerek yoluna devam ediyor. Hadi o zaman kanala abone olun da incelemeye kafam rahat geçeyim. Anvil, galaksiye dağılmış dünya dışı unsurları araştıran topluluğun ismidir. Bu topluluğun içerisinde Breaker denilen kırıcılar bulunmakta. Yani oynanabilir karakterlerimiz. Bunlar Anthem'deki bilim kurgu atmosferindeki karakterlere benzerlik göstermekte. Breaker'ların görevi galakside bulunan Vault denilen özel kasaları bulmak. Bunları ele geçirerek özel güçlere ve yeteneklere sahip olarak galaksinin kontrolünü sağlamak ve düzenini korumaya çalışıyoruz. Genel anlamda amacımız bu. Oyunda daha derin bir hikaye ve anlatı mevcut değil. Genel bir hedef var. O hedefe doğru önümüze kim gelirse patates ediyoruz. Kısaca iyi veya kötü diyebileceğim ve sizlere aktarabileceğim başka bir hikaye detayı yok. Ama en azından neyin ve neden peşinde olduğumuzu biliyoruz. Zaten oyunun odak noktası anlatısı değil, oynatısı. Roguelike türünün en büyük özelliği öldüğünüzde oyunun en baştan başlamak durumunda olmanızdır. İlerlemeniz ne olursa olsun eğer ölürseniz özel bir eşya veya yeteneğiniz yoksa en baştan başlarsınız. Peki kağıt üzerinde sinir bozucu olan bu formülün başarılı bir şekilde işlenmesi nasıl olur? Tabii ki oynanış çeşitliliğinin arttırılmasıyla. Rastgelelik ne kadar çok olursa oyundan alacağınız keyif o kadar fazla olur. Bölüm tasarımları, düşman tasarımları, silah ve yetenek kazanımları vesaire vesaire. Bunu daha fazla da uzatabiliriz. Gelelim videomuzun başına. Ne demiştik? Hades bu türün tekrardan gündeme gelmesinin sebep oldu. Orada tek bir karakter olmasına rağmen oynanış çeşitliliği o kadar güzel verilmişti ki oyundan bir an olsun sıkılmanız mümkün bile olmuyordu. Anvil'da bu çeşitliliği arttırmak için birbirinden farklı yeteneklere sahip olan karakterler eklemiş. Bu karakterlerin kimi yakın savaş, kimisi ise uzak savaş yeteneklerine sahip. Kendi içerisinde de bu karakterlerin özel yetenekleri var. Oyuna ilk başladığınızda 3 farklı karakterle başlıyorsunuz ve elde ettiğiniz oyun içi parayla diğer karakterleri açabiliyorsunuz. Örneğin Jungler menzilli bir karakter iken Jiletin yakın dövüş odaklı, koduma oturtturan bir abimiz ki benim de favorimdir. Elsa ve Suri ablamız da onların aksine daha hızlı, daha çevik bir yapıya sahipler. Aynı zamanda bayan olmasından mütevellit, hassas ve kırılganlardır. Şu an için oyundaki karakterler bu şekilde. Biraz da oynanış kısmından konuşmak gerekir. Hades'i oynamış ve beğenmişseniz büyük bir ihtimal bu oyunu da beğenme olasılığınız yüksek. Çünkü mantık hemen hemen aynı. Bir odaya giriyorsunuz, o odadaki düşmanları öldürüp bir sonraki odaya geçiş yapıyorsunuz. Temizlediğin odada 1 veya 2 tane kasa oluyor ve bu kasalardan yeni yetenekler elde edebiliyorsunuz. Tabi bu yeteneklerin tamamen rastgele geliyor. Her bir kasada 3 tane yetenek olsa da bazen 3'ü de istediğiniz güçte olmayabiliyor. İşte o zaman herhangi bir şey seçmeden başka bir yetenek kasasına bakabilirsiniz. Çünkü bu yetenekleri de oyunda öldürdüğümüz düşmanlardan elde ettiğiniz puanlarla alabiliyoruz. Sadece yeni bir bölüme geçerken ücretsiz olarak 3 ana yetenekten birini seçmenize izin veriliyor. Eğer şanslıysanız peş peşe güzel yetenekleri de dizer rahat rahat oynarsınız. Misal benim şansıma ilk girdiğimde haritaya çam yarması abimizle tek seferde geçmeyi başardım. Hatta haritayı bitirince de çok kolaymış dedim. Hemen bir sonraki haritaya geçtim. Geçerken de karakteri değiştirdim. Diğer karakterler nasıl merak ettim. Bana göre olmadığını kısa bir süre içerisinde ölünce anladım. Sonra yakın dövüş ile girdiğim haritaya girdim, orada da patates oldum. Lan az önce geçtim seni, nasıl şimdi geçemem diye bir an düşündüm. Sonra aklıma geldi. Bu sefer istediğim yeteneklerin gelmediği. Haliyle karakterimin istediği güce çıkaramayınca
Mortingenstraße. Oynanış temeli bu şekilde. Keyifli ve eğlenceli. Karakterlerin özel yetenekleri de gayet başarılı. Q ve E ile iki özel yeteneğimizi kullanabiliyoruz. Bekleme süresi dolduktan sonra tekrardan kullanabiliyoruz. Bitirdiğim haritaya girince en büyük tedirginliğim aynı haritanın tekrardan gelecek olmasıydı. Ama çok şükür korktuğum başıma gelmedi. Haritayı bitirmiş olsam bile tekrardan oynadığında değişkenlik gösteriyor. Bir nebze üzerime spam olan düşmanların çeşitliliği az geldi, o kadar. Ama haritanın değişkenlik göstermesi oyunun dinamizmini ayakta tutmayı başarıyor. Ayrıca oyunda ilerledikçe hem kullandığınız karakterinizin hem de bizim seviyemizde ilerliyor. Her seviye atladığımızda yeni bir yetenek edinebiliyoruz. Bu yeteneğin en büyük özelliği kalıcı olması. Hangi karakteri seçerseniz seçin, bundan edinmiş olduğunuz yetenekler size ait olduğu için direkt oynanışa da etki ediyor. Bir de buff basmamıza yardımcı olan peşimizde gezen küçük sevimli dostlarımız var. Bunları da yine biriktirdiğiniz oyun içi parayla satın alabiliyoruz. Peki ya grafikler? Kesinlikle beklediğimden çok iyiydi. Optimizasyon noktasında gayet başarılıydı. Gerçi bundan 3060 ekran kartı kullanmamın etkisi de olabilir. Ama oynadığım süre zarfında teknik bir aksaklıkla karşılaşmadım. Herhangi bir bug veya hata görmedim diyebilirim. Oyun bir noktadan sonra görsel anlamda şölene dönüyor. Görsel efektler haddinden fazla. Hatta bir süre sonra renkler o kadar çok birbirine karışıyor ki göz yormaya başlıyor. Gelelim oyunun en önemli özelliklerinden birine. Anvil'ı 4 kişiye kadar co-op olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Tabi burada haritanın da buna gayet uygun olması gerekiyor. Yani her haritaya 4 kişi giremiyorsunuz. Bazı haritalar 2, bazıları 3, bazıları da 4 kişilik oluyor. Özellikle boss savaşlarında arkadaşlarınızla beraber mücadele tahmininizden iyi geçeceğini söyleyebilirim. Bununla alakalı şöyle bir bilgi vermem lazım. Oyunu ilk oynadığımda pek kıymetli Uğur Efendi uyuduğu için tek başıma oynamak zorunda kaldım. Ben de parti açayım veya mevcut partilerden birine katılayım da co-op özelliğini deneyeyim dedim. Tıkladım ilgili yere, başladım beklemeye. Bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Uğur uyandı ama bir tane adam bulamadı. Sanırsın oyunu bir tek ben oynuyordum. Tamam, oyuncu sayısının az olduğunu biliyordum da bu kadar da olduğunu bilmiyordum. Yani tanıdığınız bir arkadaşlarınızla oynamanız sizin için çok daha iyidir. Ertesi gün Uğur oyunu Game Pass üzerinden indirince oyun içerisinde arkadaş ekleme özelliği olmadığı için ben de oyunu Steam üzerinden oynadığım için yine oynayamadım. Mecbur bu sefer de Game Pass'ten indirdik ve sonunda gördüğünüz gibi Uğur Efendi ile beraber co-op bir deneyim yaşayabildik. Şunu söyleyebilirim, ikimiz de beklediğimizden daha çok keyif aldık. Tek kişi bir süre sonra sıkıcı ama co-op özelliği kendini biraz daha fazla oynatmayı başaracak. Son olarak oyun şu an 1. sezon etkinliğini devam ettirdiğini belirtelim. Burada ilerledikçe topladığınız XP'lerle yeni ekipmanlar elde edebiliyorsunuz. Bununla beraber sezon bileti de almanız gerekebilir ki bunun için gerçek para harcamanız gerekiyor. Buraya kadar size oyunun hep güzel yanlarından bahsettim. Şimdi de olumsuz gördüğüm konulara da kısaca değineyim ki alacak olan arkadaşlar sürprizle karşılaşmasın. İlk önce gerçek parayla oyun parası satın alabiliyorsun. Bu da ciddi bir sıkıntı bana göre. Tamam, her ne kadar oyun online odaklı bir rekabet sunmasa da yine de oyunun doğal ilerleyişine sekte vuruyor. Yani kısaca pay to win bir yapısının olduğunu söylemek mümkün. Oyundaki hiçbir şeye gerçek parayla almak zorunda olmamanız, her şeyi sabredip biriktirmeniz, ilerlemeniz mümkün. Ama başlar başlamaz para harcayıp oyun zevkini baltalamanız da mümkün. Bir sonraki mesele, oyun içi içerikler çok az. 5-10 saat sonra ben şimdi ne yapacağım diye soruyorsunuz kendi kendinize. Maalesef yapacak bir şey yok. Yeni bir güncelleştirme bekleyeceksiniz. Ama bu noktada firmaya fazla yüklenemem. Çünkü adamlar biz erken erişimimiz diyor. Haliyle her gördüğünüz eksikliği lambur lumbur gömemiyoruz. Erken erişimin olayı da tam olarak bu. Görsel efektlerin aşırı renkli olmasından bahsetmiştim. Ve bunun oyuncuyu çok fazla yorduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Geliştirici firmayı tanımıyordum. Firmanın kökeni neresi diye baktığımda abartılmış efektlerin sebebi belli oldu. Çünkü firma bir Kore firması. Malumunuz uzak doğulu firmalar bayılır böyle abartılı efektlere. Sen epilepsi olmuşsun olmamışsın kimsenin umurunda değil. Geliştirici firmanın sanırım ilk PC oyun deneyimi Anvil oldu. Daha önceleri 4-5 tane mobil oyun yapmışlar ve bölgesel anlamda da başarılı olmuşlar. Anvil ile mobil oyunlardan çıkıp bilgisayar oyunlarına yönlendiler. Oyun içerisindeki pay to win sebeplerinden biri de budur diyebiliriz. Toparlayacak olursak Game Pass'iniz varsa kesinlikle indirin oynayın. Arkadaşlarınızla kısa bir sürede olsa kafa dağıtır eğlenirsiniz. Steam üzerinden ise belki fiyatı bir tık pahalı gibi durabilir. İçerik noktasında biraz sığ olduğu için ama onda da indirim dönemini bekleyebilirsiniz. 25 lira bandıra falan düşerse yapıştırın.
Son olarak aklıma geldi. Fark ettiğiniz üzere oyunda Türkçe dil desteği bulunmamakta. Ama çok fazla yokluğunu da aramıyoruz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olup ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak da açıklamalar kısmında bulabileceğiniz linkle podcastlerimizi dinlemeyi unutmayınız. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir neslidir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.